Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bu güzel modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Modelimizin ismi bağlı lastikler. Bunu daha önce 2 şişle bebek battaniyesini yapmıştım. Tunus isterseniz tunus, 2 şiş isterseniz 2 şiş yaparsınız. Model gerçekten de çok güzel. Çok zor gibi görünse de aslında çok kolay, ters düzden oluşuyor modelimiz. Ben bunu önceden ön hazırlık olarak sizler için yaptım. Şimdi ise iki model üzeri göstermek amaçlı yapacağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde burada, yani birinci modelin başından diğer modelin başına kadar 8 tane ilmek gerekli bize. Yani 8'in katları artı kenar ilmekleri kendiniz ayarlayacaksınız. Ben şimdi 20 ilmek üzeri modeli sizlere göstermek istiyorum. 3,5 numaralı tunus tığı kullanıyorum. Eğer bu modeli bluzlarda, berelerde, atkılarda kullanmak isterseniz 4,5 numaralı tığ tercih edin. Bebek battaniyesinde, bebek yeleklerinde örmek isterseniz 3,5 numara tercih edebilirsiniz. Tabi elinizin sıklığına göre, ipinizin kalınlığına göre malzemeleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Ben 3,5 numaralı tunus tığı kullanıyorum ve yardımcı bir tane tığım var. Bu tığın hiçbir önemi yok. İstediğiniz gibi herhangi bir tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece yardımcı tığdır. Ucu ince de olabilir, kalın da olabilir. Şimdi modelimi yapmak için 20 tane ilmek lazım bana. 20 tane zincir çekiyorum. Tane zincir yeterli. Ben lastiklerimi 2 ilmek üzeri kurdum. Daha da geniş olmasını istiyorsanız 3 ilmek üzeri de kurabilirsiniz. Tersleri ve düzleri olan yerleri. Şimdi arkadaşlar burada zincirlerimi çektikten sonra bütün ilmeklerimi topluyorum. Hemen sıradaki zincirime batırdım ve bir tane ilmek çıkarttım. Sıradaki zincirimden bir ilmek çıkarttım. Her bir zincirin içinde bir tane ilmeklerimizi çıkartarak sıra sonuna kadar gidelim. 20 tane ilmeklerimi yaptım. Şimdi geri gelme işlemini yapıyorum. Her bir ilmeğimizi 2 tane birlikte çekiyoruz. Öncelikle 2 tane, tekrar 2 tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2-2 gelelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi model kurulumu için modelimizi hazırlıyoruz. Ben kenar ilmeklerimi 3 tane koyuyorum. Siz de kendi istediğinize göre. Birinci ilmeğim zaten tığımın üzerinde. Hemen şu ikinci ilmekten alıyoruz. Ama bunu alırken ters örgü olarak örüyoruz. Tığımı şöyle ipimin altına koydum. İlmeğimden aldım. İpim benden yana. Tutuyorum bu şekilde. Ters olarak ördüm. Yine aynı şekilde ters örgü olarak örüyorum. Kenardaki 3 taneyi ters örgü olarak ördüm. Şimdi 2 tane düz ördüm. Tekrar 2 tane ters. Yine 2 tane düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Ve 3 tane kenar ilmeğim var. Tersle başladık, tersle bitirdik kenarımızı. Son ilmeğimi 2 katından düz örgü olarak aldım. Model başlarken düz, biterken düz, kenarları ister düz ister ters olarak örün. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Tekrar bütün ilmeklerimden çift
çift, çift alıyorum ve sıra sonuna kadar geliyorum. Kenardaki terslerimiz, modelimiz bitene kadar her zaman ters olarak örüyoruz. Şimdi burada 6 tane ilmek model için. Bir düz, 2 düz, bir ters, 2 ters. Terslerin üzerine her zaman ters, düzlerin üzerine her zaman düz olarak yaptık. 6 tane ilmek. Kenar ilmeklerimizi saymıyoruz. Tığımı aldım. 3. ve 4. ilmeğimin arasına, yani 1. düzümün hemen arkasındaki ilmekten şöyle arasına batırdım. Burada ipimi aldım. Çektim. Daha sonra şöyle düzeltip şişimin içine taktım. Burayı ne çok sıkı ne de çok gevşek yapın. Bu şekilde yeterlidir. Biraz daha açılacaktır. Aklınızda bulunsun. Şimdi 2 tane ara tersim var. Bu ara tersimiz. Tekrar 2 düz, 2 ters, 2 düz. Aradaki terslere dokunmuyorum. Yine ters ve düzün ara boşluğuna batıyorum. Burada ipimi aldım. Tığımın yardımıyla ipimi aldım. Düzeltiyorum. Şişimi taktım. Taktıktan sonra da böyle birazcık sıkıştırıyorum. Çok fazla sıkıştırmayalım. Bir sonraki sırada birazcık açılacaktır. Çok sıkıştırırsanız burası çok böyle buruşuk olur, güzel durmaz. Çok gevşek olursa da model kendini belli ettirmez. O yüzden orta yolunu bulalım. Tam böyle 6 tane ilmeğimiz var burada. Tam onun üzerine denk getirelim. Şimdi kenar 3 tane ilmeğim var. Ters örgü olarak ördüm. Kenar ilmeğimi her zaman düz örgü ve 2 katından örüyorum. Kenar ilmeği düz dursun. Şimdi geri gelme işlemini yapacağız. Yine her zamanki gibi çift alıyorum. Çift, çift. Burayı da aynı şekilde çift, yine çift, çift. Çok dikkat edelim. Arada ilmeklerimiz kaybolmasın. Burada 6 tane ilmeğimiz var. 6'sını da alacağız. En sonunda burasını ikisini birlikte alacağım. Bu 2 ilmeği birlikten alacağım. Bir tane ana ilmeğim, bir tane de ipimi sarmış olduğum ip olduğu için onun şöyle bakın birlikte aldım ki ilmek artırma olmasın. Şimdi burada 6 tane ilmek olması gerekiyor. Aradaki terslerimi ördüm. Bir sonraki modele geçtim. Yine çift alıyorum hepsini. Son ilmeğim bu ipimin üzerindeki ilmektir. Şöyle göstermek istiyorum bakın. O yüzden onu bir ilmekmiş gibi değil de bununla birlikte alın. Ve kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar terslerin üstüne ters. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. 2 tane düzüm var. Bakın kenarda. Şöyle 1 ve 2 tane düz ördüm. Yine 2 tane ters örüyorum. Ve 2 tane düz olarak ördüm. Burayı eski haline getiriyoruz. Aradaki 2 tersim ters olarak ve yine burada arkadaşlar şöyle bakın bu görünüyor ya, bunu almıyoruz ya da ikisini bir alın. Ben tek alıyorum. Şöyle bir düz, 2 düz, bir ters, 2 ters, bir düz, 2 düz, bir ters, 2 ters, son ilmeğim 2 katında. Sıra sonuna kadar geri gelelim. Sıra sonuna geldim. Yine kenardaki 3 tane ters, ikinci sıramdır bu. 2 tane düz,
2 tane ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, kenardaki 2 tersim ve bir tane çıkış ilmeğim düz olarak 2 katından ördüm. Yine sıra sonuna kadar geri geliyorum. Tekrar kenardaki terslerimi ördüm. Toplamda 3 tane. 2 düz, yine 2 ters. 3. sıram oluyor. 4. sırada tekrar model kuruyorum. Tabii ki de 3. sıradan da kurabilirsiniz. Aradaki mesafeyi kendi isteğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, kenar ilmeğim düz örgü olarak alındı. Tekrar sıra sonuna kadar geri geliyorum. İkincisini tekrar ediyoruz. 2 tane, bu sefer şu 2 düzü birbirine bağlayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Önce bunları bağladık. Şöyle 2 daha sonra bunları bağladık. Aradaki boşları bağlıyoruz. O yüzden bağlamalarımızın yerleri değişiyor. Girişte 3 tane ilmeğim ters. 2 düz, 2 ters. Bakın şu düzü ve şu düzü birbirine bağlayacağız. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. Bakın şu 2 düzü birbirine bağlayacağız. Arasından şöyle tığımı geçirdim. Bunu aldım. Tekrar ilmeğimi düzeltip şişimin üstüne bıraktım ve sıkıştırdım. Çok fazla sıkıştırmıyoruz tabi. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, sizin ilmekleriniz çok ise bu aradaki 2 tersi ördükten sonra sıradaki 2 düzü yine birbirine bağlıyorsunuz. Şunun üzerinde göstermek istiyorum. Bakın şu anda şu sıradayız. 2 tersimizi örüyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz ve yine bu 2 düzü birbirine bağlıyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. İlmek sayınıza göre sadece. Hep aynı mantıktır. Şimdi tekrar 2 ters, benimki az olduğu için az ilmek üzeri gösterdim sizlere. Tekrar kenar ilmeğimi ördüm. Bunun da kenarından size göstermek istiyorum. Bakın kenarım böyle düz. Bir sonraki modele göre. Yani bir sonraki modele kadar kenarlarımız düz duruyor. Geri gelme işlemini yapalım yine aynı şekilde. Biliyorsunuz zaten ama yine de beraber yapalım. Hep çift olarak aldım. Şu noktaya çok dikkat edelim. 6 tane ilmeğimiz var orada. 6 ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmeğimi aldım. Son 2 tane ilmeğim bakın şudur, zaten bellidir. O yüzden bununla beraber aldık. Ve normal örgümü ördüm. Bu şekilde. Tekrardan aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz, tersleri ters, düzleri düz olarak bir sonraki modele kadar örelim. 3 sıra geçtim. 4. sırada model tekrarı yapacağız. 4. sırada modelimizin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu sıra sayılarını kendi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. 1 düz, 2 düz. 1 ters, 2 ters. 1 düz, 2 düz. Şöyle 6 tane ilmeğim var. Arasından şu 6 tanenin ipimi aldım. Şöyle düzelttim. Şişimin üzerine taktım. Çok fazla sıkıştırmayalım. Çok fazla gevşek de bırakmayalım. Şimdi tekrar aradaki terslerimi ördüm. Tekrar düzleri birbirine bağlıyoruz sadece. 2 düz,
2 ters, 2 düz. Yine son düzümün arkasından şöyle 2 ara boşluğuna batıyorum. Bunu aldım. Şişimi taktım. Ve burayı sıkıştırıyorum. Tekrardan kenardaki terslerimi ördüm. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Birinci sırayı tekrar ediyoruz. Daha sonra ikinci sıra, bakın öncelikle birinci sıramızı yaptık. Daha sonra ikinci sırayı yapıyoruz. Daha sonra tekrar birinci sıramızın tekrarı. Daha sonra tekrar ikinci sıramızın tekrarı. Bu şekilde sürekli tekrarlardan oluşuyor. Modelimizin büyük parçası da böyle. Zaten videonun başında da sizlere göstermiştim arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Kapatma işlemini yaparken modeli kapattıktan sonra bir sıra gidip geliyoruz. Daha sonra modelimizi kapatıyoruz. Kapatma işlemi bu videomda yok. Ama gösterebilirim. Şöyle hemen burada göstermek istiyorum. Sıramızın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. 2 dakika orayı da göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın modeli kapattıktan sonra 2 sıra örelim ki çok marollaşma olmasın. O yüzden ikinci sırada kapatma işlemi uygundur. Tıpkı bir sıra ördükten sonra kapattık. Baştaki ilmeğimi alıyorum, direkt içinden kaydırmayla geçtim. Sıradaki ilmeğimi alıyorum, direkt içinden kaydırmayla geçtim. Her bir ilmeğimizden bu şekilde alıp direkt içinden kaydırma ile geçiyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bunu isterseniz tığınızla yapın, isterseniz kullandığınız şişinizle yapın. Hiç fark etmiyor. Bu şekilde kapatma işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.